Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin, bu programda size bir şans yaratalım. Programımıza neden başvurduğunuzu sormak istiyorum. Gözleriniz yaşlı ama hiç vakit kaybetmeden de hemen olaya girmek istiyorum. Önce eşimi, sonra kızımı, sonra da oğlumu kaybettim. Çok özledim kızımı. Hayır ya, hayır. Ben görüşmek istemiyorum babamla falan. Peki sen diyalize gittiğinde baban sana sürekli eşlik ediyor muydu? Hayır, hayır. Ben evi terk etmedim, babamı terk ettim. Sevgili izleyiciler, yaptığınız seçimleri hiç düşünüyor musunuz? Bir baba nasıl bir seçim yapmış olabilir ki tüm ailesini kaybetmiş olsun? Unutmayalım ki her seçiş bir vazgeçiştir. Gelin şimdi sizleri tüm aile bireylerinden mahrum kaldığını söyleyen Kerem Bey'le tanıştırayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Programımıza neden başvurduğunuzu sormak istiyorum. Gözleriniz yaşlı ama hiç vakit kaybetmeden de hemen olaya girmek istiyorum. Aslanım, ben önce eşimi, sonra kızımı, sonra da oğlumu kaybettim. Ben sizden tek bir şans istiyorum. Bana kızımı getirirseniz, eşim de bana gelecektir. Bir yuvam olacak. Kızıma, eşime sarılmak istiyorum. Ne olursunuz bana yardım edin. Peki neredeler? Terk mi ettiler sizi? Önce eşim terk etti beni. Eşinizin adı neydi? Filiz. Önce Filiz Hanım terk etti eşiniz. Evet. Neden terk etti? Eşim bana biraz üstüne sorumluluk al. Boşanma davasını sen aç bana dedi. Siz eşinizle anlaşamıyor muydunuz? Geçimsizlik mi vardı? Yok, aslında çok iyi anlaşıyorduk. Hah. Herkes istediğini yapabiliyordu. Herkes istediği hayatı yaşayabiliyordu. Ama ben de anlamadım. Nasıl? Durduk yerde karınız size gelip de ben sana boşanma davası mı açıyorum dedi. Hayır, Mutlaka bir şey yaşanmıştır. Hayır. Bana burada anlatın ki hani ben size yardımcı olabileyim. boşanma davasını sen aç, üstüne sorumluluk al. Artık yeter dedi. Şimdi o zaman siz gündelik hayatınızda sorumluluk almayan birisi misiniz ki? Almaz mıyım aslanım? Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Ben bütün hayatımı eşime, çocuklarıma adadım. Bir oğlum var, bir kızım var. Siz bir hata mı yaptınız? Hayır, asla. Ben hata yaptığımı Şimdi düşünmüyorum. bir dakika bakın. Sevgili izleyiciler, şimdi karşımda bir beyefendi oturuyor. Eşimi, çocuklarımı geri kazanmak istiyorum diyor. Evet, Ben onları kaybettim diyor. Doğru mu? doğru efendim. Tamam. Neden geri kazanmak ister bir insan? Kaybettiği için zaten. Neden kaybetmiştir? Bir hata yapmıştır. Ben hata yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü ben hayatımı onlara adadım. Tamam, o zaman neden hepsini birden kaybettiniz? Bütün Önce- ailenizi niye kaybettiniz bir hata yapmadıysanız? Bir geçimsizlik yoksa, bir problem yoksa niye gitti bu insanlar? Ben, oğlum böbrek hastasıydı. Oğlunuz böbrek hastası. Evet. Oğlum çok zor zamanlar geçirdi. Oğlum böbrek hastasıyken bu sefer kızımda da böbrek hastalığı çıktı. Çok geçmiş olsun. Benim ömrüm hastanelerde geçti. Hı. Oğlumun peşinde koşmaktan, kızımın peşinde koşmaktan ben hastanelerde yattığım sabahlar. Siz belki bilmiyorsunuzdur. Böbrek hastası nedir? Böbrek hastası nasıl yaşar?
Ben biliyorum ama bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Çok zorlu bir hastalık. Sürekli belki de diyaliz makinesine bağlı kalacağı bir durum yaşıyor. Haftanın belli günleri gidiyor falan, Evet. değil mi? Aynen Hı o hı. şekilde. Aslanım, ben bir gün iş yerinde rahatsızlandım. Aralık ayıydı. Hı hı. Bana doktor yatak istirahati verdi. Bir hafta yatak istirahati yapacaksın dedi. Hı hı. Ama ben eve geldiğim anda benim oğlumun aynı, keza kızım da aynı şekilde oldu. Benim oğlumun bir öğürtüsü vardı. Hani geğirti mi derler, ne derler? Buradan geğirdiği zaman 3 sokak öteden dinle. Ben eve geldim yatak istirahati yapmak için. Fakat oğlumu kucağıma aldım, hastaneye götürdüm. Ne yürüyecek hali vardı, ne tekati vardı. Hastaneye götürdüm. Hastanede oğluma serum taktılar. Ve eve geldim, orada başkasını bıraktım. Eve geldim, arkamdan telefon geldi. Hı. Hemen hastaneye gelin, hastanızı başka bir hastaneye sevk ediyoruz. Neden? Serum vermişler. Bunun böbrekleri bittiği için serumu vücudu kabul etmemiş. Gittim hastaneye. Aldım onu başka bir hastaneye götürdüm. Yanında bakın ben hastayım. Doktor bana yatak istirahati veriyor. Ben hastayım. Oğlumun yanında hastanede kalıyorum. Eşiniz nerede bu sırada? Eşim o bir gün kaldı. Bir işi vardı. Ama oğlundan daha önemli işi mi olur canım insanın? Yani bir rahatsızlığım vardı. Tam şu an anımsayamıyorum. Kaldı. Oğlumun yanında kaldım. Sandalye tepesinde. Sonra oğlumu diyalize bağladılar. Diyaliz hastaları, belki siz bilmiyorsunuzdur. Diyaliz hastaları haftada 3 gün diyalize girerler. Diyalizden çıktıklarında 2 gün geçer tekrar diyalize giderler. Bu 2 gün süre zarfında su içmeleri yasaktır. Hı hı. Yani 60 kiloyla diyalize girdiyse bir dahaki gittiğinde 61, 62. Ya 1-2 kilo referans veriyorlar. Kilo alırsa Yani anladım, çok zor zamanlar geçirdiniz siz. evet, Hastalıkla ilgili, oğlunuzun Evet. böbrek yetmezliğiyle Evet. ilgili, hastane süreciyle ilgili, evet. üstüne bir de sizin de rahatsızlıklarınız eklenince bir baba olarak çok fedakarlık yaptığınızı söylüyorsunuz oğlunuza. Doğru mu? Tabii ki. Tabii. Bir yandan kızınız da aynı şekilde böbrek hastası. Aynı şekilde daha sonra kızım da böbrek hastası oldu. Tamam, onunla da ilgilendiniz. Yine aynı süreçler oldu. Onunla da ilgilendim. Bu sizi çok yıpratmıştır eminim. Çok. Anneyi de keza aynı şekilde. Tabii ki anneyi de olabilir. Evet. Sizin ayrılmanızdaki sebep bu süreçteki yıpranmalarınız mı eşinizle? Orasını tam bilemiyorum. Çünkü böyle durumlarda genellikle insanlar daha çok kenetlenirler. Bir hastalık, bir kayıp, bir vefat gibi durumlarda aile fertleri birbirine daha çok bağlanır. Aslanım, Buyurun. eşim bana artık sen de sorumluluk al be adam dedi. Terk etti gitti beni. Ben de anlamadım. Halbuki ben hayatımı verdim. Çocuklarım için, eşim için. Kendi hayatımı onlara adadım. Ne demek o hayatımı verdim derken? Oğlum böbrek hastasıyken kızım da böbrek hastası oldu. Bir tercih yapmak zorunda kaldım. Ne için? Ya oğluma vereceğim böbreğimi ya kızıma vereceğim. Ama ben burada doktorlara yalvardım. Ne olur hocam 2 böbreğimi de alın. Ben evde diyalize girer, kendi hayatımı devam ettiririm. Yeter ki oğlum da kızım da sağlığına kavuşsun, huzurlu, sağlıklı Bir dakika. yaşasınlar. Çok geçmiş olsun, çok zor bir durum. Ama siz bir karar vermek zorunda kaldım dediniz az önce. Evet, Böbreğiniz oğlunuzla da kızınızla da uyumlu çıktı. evet, Ve ikisi de yaşam mücadelesi veriyordu. evet. Ve siz böbreğinizi Oğluma vermek zorunda kaldım. Çünkü neden diyeceksiniz? Oğlum erkek.
Yaşı da büyük. Oğlumun çalışıp Bakın bu cevabı vermeseydiniz bana. Erkek, kız, cinsiyete dayalı bir cevap vermeseydiniz. Deseydiniz ki bana aslanım bir karar vermem gerekiyordu. Tek böbreğimi verebiliyordum. Oğlum mu kızım mı? İnanın o an kızı erkeği yok bu işin. Oğluma verdim bilmiyorum ben de niye böyle yaptım. Kızıma versem o olacak. Buna bile kabulüm. Ama bakın o erkek bu kız. Can candır ya. Bu nasıl bir cevap? ama aslanım yapmayın ne olur. Bir çocuğun kızı erkeği olur mu? Cinsiyeti olur mu? İkisi de evladınız sizin. O benim oğlum. Çalışmak zorunda. Hangisinin durumu daha ağırdı? Oğlumun durumu daha ağırdı. O 3 senedir Bana diyalize desenize giriyor. mesela oğlumun durumu daha ağırdı. Onun acil böbrek nakline ihtiyacı vardı. Kızım belki bir süre daha idare edebilecek durumdaydı. Evet, aynen Onun o için şekildeydi. ben acil durumda olana verdim böbreğimi. Çünkü onun yaşam mücadelesi daha büyüktü. Şimdi bunu demiyorsunuz ama erkekti diyorsunuz bakın. Oğlum 5 yıldır diyalize giriyordu. Kızım yeni diyaliz hastası oldu. Kızım gençti. Oğlum uzun süre diyalize girdiği için bayağı hırpalanmıştı. Zor. Eşinizin böbrekleri peki uymadı mı? Eşimin böbrekleri uymadı. Peki siz oğlunuza vermeyi tercih edince kızınız ne yaptı? Kızım bana sırt döndü. Kızım beni, oğlunu seviyor da beni sevmiyor diye düşündü kendi kendine. Daha sonra kızım, göz bebeğim, canım evladım evi terk etti. Kız evladı evlenir, kocası eve bakar, evde çalışmadan hayatını sürdürebilir diye düşündüm. Erkek evladı farklı. Gezmek ister, tozmak ister, çalışıp evine bakmak zorunda kalır. Ne bileyim bilmiyorum. Yani ben bunları düşünerek oğluma vermeyi tercih ettim. Kız evlat çalışmaz mı? Ayakları üstünde durmak zorunda değil mi? Kendi gücünü ele alması gerekmiyor mu? Eline alması gerekmiyor mu? Tabii ki, Onun böyle bir hakkı yok mu? tabii ki haklısınız. Dünyaya kız olarak geldiği için bu haklara sahip değil mi? Tabii ki bu haklara sahip. Ama ben bilemiyorum, çıkmazda kaldım. Hatta doktorlara yalvardım, yakardım. 2 böbreğimin birini oğluma, birini kızıma verin. İkisi de sağlıklı, huzurlu yaşasınlar. Peki böbrek nakil listesinde adı var mıydı kızınızın? Evet, Oğlunuzun? oğlumun da vardı. İkisinin de vardı listede Vardı adı. ama böbrek çıkmadı. Kadavraya yazıldık, bekledik. Böbrek çıkmadı. Benim Uyunca, böbrek uyunca değerleriniz. böbrek değerlerimiz oğluma vermeyi tercih ettim. Çünkü Sonra da kızınız evi terk etti. evet, kızım evi terk. Karınız? Karım daha önceden terk etti. Onu- 2 yıl önce. Niye birlikte mi yaşıyorlar? Beraber mi anneyle kız? Olabilir. Hiç görüşmüyorsunuz siz. Yok, hiç görüşmüyoruz. Haber de alamıyorsunuz. Haber de alamıyorum. Peşine düştünüz mü karınızın kızınızın? Resmen evlisiniz. Her yere haber saldım. Nerede olduklarını bilmiyorsunuz. Bütün tanıdıklarımızı, bütün akrabalarımızı aradım. Heh. Bizde yok dediler. Bizim haberimiz yok dediler. Bize gelmedi dediler. Oğlunuzun adı neydi? Serhan, Serhan. Kızınızın? Ebru. Serhan Bey'in sağlık durumu ne durumda? Serhan iyi. Görüşüyorsunuz sık sık. Yok, sık sık görüşmüyorum. Ayda bir görüşüyorum. Neden? Şehir dışında işleri güçleri var. Oğlunuzla ayda bir görüşüyorsunuz. Şehir dışında çalıştığı için. Evet. Evli mi? Çoluğu çocuğu var mı? Bir yuva kurdu mu? Evlendi. Şehir dışında yaşıyor Şehir karısıyla. dışında yaşıyor. Evet. Peki kızınızın şu anda sağlık durumu ne alemde? Kızımın sağlık durumu iyi değildi. En son sizden ayrıldığında iyi değildi. Şu Evet. anda da nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Şu Çünkü anda da nasıl görüşmüyorsunuz. olduğunu bilmiyorum. Evet. Bizden kızınızı mı istiyorsunuz? Onu bulalım mı istiyorsunuz? Kendinize onu anlatmak mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Kızım burada olsa ne dersin ona? Ben sizden kızımı istiyorum. Kızımı bulmanızı istiyorum. Ne olur bana kızımı bulun. Kızım bana gelirse eşim de gelir. Mutlu bir yuvamız tekrardan olur. Çok özledim kızımı.
izleyiciler. Zor bir durum. Zor bir tercih. Evladın kızı erkeği olmaz. Evet, hani acil durumda olan erkek çocuğu, daha çok ihtiyacı olan erkek çocuğuysa erkeğe verilir. Kızsa kıza verilir. Hani burada o daha gezmeyi hak ediyordu. O erkektir, o çalışması gerekir falan gibi şeyler bana ne yazık ki uymuyor. Ben bunları kabul edemiyorum. Evladın kızı erkeği olmaz ya. Özür dilerim aslanım. Ben sizi anlayabiliyorum. Ama bazı hak vermediğim taraflarınız var. Siz anladığım kadarıyla bugün bu programa ailenizi yeniden toplamak için, onları yeniden bir araya getirmek için buradasınız. Evet. Eşiniz kaçtı gitti, kızınız gitti. Onların nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Kızınız nereye gitmiş olabilir? Arkadaşlarını falan tanıyor muydunuz? Görüştüğü kişileri? Bir liseden beri birlikte olduğu arkadaşı vardı. Hı. Zannediyorum onun yanına gitti aslanım. Kız arkadaşı mı? Yok. Erkek. Adı neydi? Burak diye bir çocuktu. Erkek arkadaşı. Görüşüyor muydu onunla? Görüşüyordu. Sizle tanıştırmış mıydı? Hayır. Benimle tanıştırmadı. Hı hı. Ama ben arkadan arkaya izledim. Zaten yani zırtabozun tekiydi çocuk. Yaramazdı. Karakteri bozuktu çocuk. Siz beğenmiyor muydunuz çocuğu? Hayır, beğenmiyordum. Nesini beğeneyim? Kötü alışkanlıkları falan mı vardı? Kötü mü davranıyordu kızınıza? Kızımın üstünde baskı kurdu. Ne baskısı? Kızım evde olan biteni, her şeyi o çocuğa anlatıyordu. Dertleşiyordu belki de. Ne var bunda? Hayır. Evde ne olup bitiyor ki? Dertleşmek değildi. Kızım benimle konuşmuyordu, o çocukla konuşuyordu. Peki siz bunu nereden biliyordunuz? Ben kendim konuşmalarını yakaladım. Telefonla konuşurken. Evet aslanım. Telefonda konuşurken bizim evde olup biteni anlatıyordu çocuğa. Yani dertleşiyor olabilir aslında. Bunda ne var? Niye sizi rahatsız etti? Yani bu evde olup bitenleri anlatıyor olması adamın kötü biri olduğu anlamına gelir mi? Ama ben babayım aslanım. Ben babayım. Kızımı takip etmezsem kötü yollara düşer. Korkusundan ben babayım aslanım. Şu kız çocuğu mevzuları açıldı mı? Babaların kız çocuklarını kötü yola düşme kelimesiyle kız çocuğu kelimesini aynı cümlede kullandıklarında benim sinirlerim bozuluyor. Niye erkek çocuğu kötü yola düşmüyor mu? Kız çocuğu mu düşüyor bir tek kötü yola? Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Yapmayın, oturduğumuzdan beri evlatlarınızın cinsiyetiyle ilgileniyorsunuz ya. Gözünüzü seveyim, bakın burada insanlara örnek oluyoruz biz. Haklısınız aslanım. Belki de sizden alamadığı baba sevgisini, belki de sizinle dertlerini paylaşamadığı için, annesi de anladığım kadarıyla evlilikle ilgili sorunların peşine düşmüş. Kız belki de yapayalnız kaldı. Kız belki de dertleşecek bir yol arkadaşı arıyor. Siz burada kendinizi eleştireceğinize, ben nerede eksik yaptım, babalığı nerede eksik yaptım diyeceğinize hemen başka adamları karalıyorsunuz. Haklısınız aslanım. Ben bunları düşünemedim. Peki siz kızınızın, şimdi bunları böyle konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz ama erkek arkadaşıyla birlikte olduğunu düşünüyor musunuz kızınızın? Kaçıp onun yanına gitmiştir diye mi düşünüyorsunuz? Şu an onunla birliktedir diye mi düşünüyorsunuz? Evet. Muhakkak o Burak denen çocuğun yanına gitmiştir. Onunla beraber Onun yaşıyor. ailesini tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. İşte bakın mesela çocuğumu korumak istiyorum. Anne babalara sesleniyorum ya. Çocuğumu korumak istiyorum. Özellikle de kız çocuğumu daha çok korumam gerekiyor bir baba olarak. O zaman peşine düşüp telefonları gizlice dinleyeceğinize bu çocuğun annesi kimdir? Bu çocuğun babası kimdir? Bu çocuğun sosyal çevresi nasıldır? Biraz bunları irdelemeniz gerekmez mi? Nasıl bir aileye sahip bu çocuk? Bak çocuğun anasını babasını tanısan bugün gidip çocuğun yerini eline koymuş gibi bulacaksın. O zaman kızını da bulacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Haklısınız aslanım. Okuyor muydu kızınız? Kızım okuyordu. Diyaliz hastası olunca
Eğitimini bırakmak zorunda mı? Eğitimini bırakmak zorunda kaldı. O benim elim ayağımdı, her şeyimdi. O gittikten sonra ben evde duramıyorum. Ne olur aslanım, bana kızımı bulur. Ben şimdi gideceğim, elimden geleni yapacağım. Ekip arkadaşlarım bana oradan işaret veriyorlar. Bir telefon numarasına ulaşmışlar. Tamam mı? Aa, Kendinizi bu kadar üzmeyin, yıpratmayın. Ben durumu ondan da dinlemek istiyorum. O neler hissetmiş, o neler yaşamış. Ondan da dinlemek istiyorum. Gideceğim, onu arayacağım. Buraya getirmek için de elimden geleni yapacağım. Ama öncesinde size bir soru sormak istiyorum. Oğlunuzun en sevdiği renk neydi? oğlum siyahı sever. Siyah arabalara binmeyi, gezmeyi çok severdi. Peki kızınızın en sevdiği renk neydi? Pembe. Kızım pembeyi severdi. Peki. Şimdi bana müsaade edin. Gideceğim, Ebru Hanım'ı arayacağım. Ve onu buraya getirmek için elimden geleni yapacağım. Karşımda sonuçta gözü yaşlı bir baba var. Ne olur bana kızımı getir. Bana müsaade edin. Yalvarayım size. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kerem Bey'in evlatları arasında bir ayrım yaptığını düşünmek istemiyorum. Ama içinde bulunduğu durumda, yani özellikle böyle bir hastalık karşısında yapmış olduğu seçimlerden dolayı ne yazık ki durum evlatları arasında bir ayrım yaptığını gösteriyor. Şimdi Ebru Hanım'ı arayacağım. Bakalım onu buraya getirebilecek mi? Alo, Ebru Hanım'la mı görüşüyorum? Ben Ayla. Siz nesi oluyorsunuz Ayla Hanım? Ben halısıyım. Bana söyleyebilirsiniz. Benim kendisiyle konuşmam gerekiyor. Telefonu verebilir misiniz? Siz kimsiniz? Nereden arıyorsunuz? Diyaliz merkezinden mi? Organ mı bulundu yoksa? Hayır. Ben öyle bir şey için aramıyorum. Ben Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya, programın sunucusu. Kendisiyle görüşmem gerekiyor. Ebru, Star TV'den arıyorlar. Benim Bir Şansım Olsa programından arıyorlar. Aslı Hanım telefonda. Alo. Ebru Hanım merhabalar. Merhaba Aslı Hanım. Müsait misiniz? Evet, buyurun Aslı Hanım. Sizinle programı izliyor musunuz? Öncelikle onu sorayım. Evet, izliyorum ve biliyorum. Tamam. programınızı. O zaman sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Nedir o? Programa sizin için birisi başvurdu. Aslı Hanım, Burak mı başvurdu? Eğer Burak başvurduysa gerçekten onunla uğraşacak hiç vaktim yok. Şu an kendi derdimdeyim. Kendimle uğraşıyorum gerçekten. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür Programa ederim. Burak Bey başvurmadı ama kimin başvurduğunu da bu etapta söyleyemiyorum. İsterseniz aracımıza inin. Sizin için bırakılan paketi açın kasanın içinden ve ondan sonra konuşalım, olur mu? Tamam. Peki Tamam, ben Aslı araca Hanım. indiğinizde sizi yeniden arayacağım. Tamamdır Aslı Tamam. Hanım. Sevgili izleyiciler, Ebru Hanım Burak Bey'den bahsetti. Burak Bey kim acaba? Hiçbir fikrim yok. Acaba Kerem Bey'in söyledikleri doğru mu? Ebru Hanım bir erkek tarafından yönlendiriliyor mu? Buraya gelince kendisinden öğreneceğiz inşallah. Ebru Hanım aracımıza inmiş. Şimdi yeniden arayacağım onu. Alo. Ebru Hanım inmişsiniz aracımıza. Evet Aslı Hanım indim. Kasayı gördünüz mü? Aha, evet Aslı Hanım ben halamla indim. Ayla halamla. Hiç problem yok. Hayır, hiçbir sıkıntı olmaz. Siz sadece şimdi kasayı açın bakalım. Hemen sağ tarafınızda duruyor. Kasanın üstünde bir şifre var. Böyle bir zarf var. Zarfın içindeki şifreyle açarsanız kasayı, Tamam. içinden çıkanı da benimle paylaşırsanız süper olur.
sakin ol, sakin ol. Alo, Alo, bir sakin olun. Kasadan ne çıktı bana önce onu söyleyin. stres topu. Peki kim göndermiş olabilir onu? Babam mı gönderdi? Evet, babanız programa sizi bulmak için başvurdu. Hayır ya, hayır. Ben görüşmek istemiyorum babamla falan. Neden? İstemiyorum. İstemiyorum Aslı Hanım, hayır. Peki ben eğer istemiyorsanız sizi babanızla yüz yüze getirmeyeceğim. Söz veriyorum. Ama sizinle karşılıklı oturup konuşmak da istiyorum. İsterseniz aracımız sizi buraya getirsin. Eğer görüşmek istemezseniz, bir araya gelmezsiniz. Halanız da gelebilir bu arada sizinle beraber. Hani yanınızda bir yoldaş olarak. Ne diyorsun anne? Tabii kızım bak. Bu senin. Tamam Aslı Hanım, iniyoruz. Tamam, geliyorsunuz değil mi? Hı hı, evet, Bekliyorum tamam, sizi. geliyoruz. Tamam. Tamam. Sevgili izleyiciler, siz de fark ettiniz ki Ebru'nun babasına öfkeli ve kızgın. Bakalım buraya geldiğinde Kerem Bey'le ilgili ne söyleyecekler? Hoş geldiniz. Ah, Merhaba Aslı Hanım, hoş Merhaba. bulduk. hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biliyorsun ki programa babam başvurdu. Bütün ailemi kaybettim, onları tekrardan bir araya toplamak istiyorum diyor. Senin için çok gözyaşı akıttı. Olan biteni anlattı. Ben bir de senden dinlemek istiyorum. Evi terk etmişsin. Gözyaşımı akıttı. Evi, ben babam yüzünden evi terk ettim Aslı Hanım aslında. Onun ilgisizliği yüzünden. Baban ilgisiz bir adam mıydı? Bana karşı böyleydi ama abime karşı asla böyle değildi. Siz iki kardeşsiniz ve abini kayırıyor muydu? Evet, tabii ki de. Yani onun için varsa yoksa oğlu, hatta erkek oğlu. Dünya bir yana, oğlu bir yanaydı. Yani bana karşı böyle değildi tabii ki. Kardeşim sorumsuz biriydi asla. Ne yapıyordu mesela erkek kardeşine de sen orada kendini daha geride kalmış hissediyordun? Aslı Hanım zaten hani benim için hiçbir şey yapmıyordu ki. Sadece onunla ilgileniyordu. Onun sorunları, onun hastalığı. Hani ikimizin de hastalığımızda da ona karşı yani davranış şekli, onun ilgisi, onun nakil döneminde yani onun hep yanında oldu ama bana karşı asla böyle hastalığında da arayışımda da asla yani yanında olmadı. Peki ama Ebru mesela böbreklerini vermeye, yani böbreğini vermeye gittiğinde, bunu kabul ettiğinde doktorlara demiş ki 2 böbreğimi de alın, birini kızıma, birini oğluma verin, ben diyalize girmeye razıyım Ay, demiş. Aslanım. Biz ilk defa böyle bir şey duyduğumuzda, Serhan'ın hastalığını duyduğumuzda hepimiz çok üzüldük tabii. Hı hı. Perişan olduk, haklısınız. Kardeşim de çok üzüldü. Ama sonrasında bunu çok büyüttü. Karısına, bizim gelinimize, Ebru'ya çok kötü davranmaya başladı. Neden? Serhan hep onun birinci çocuğu gibi oldu. Hep onu korudu. Zaten lisedeyken falan da hep onun arkasında dururdu. Kızıyla ilgisiz bir baba mıydı? Ayrımcılık mı yapıyordu? Kesin. Ne diyorsun Ebru? Tabii kesinlikle. Siz peki hep yeğenlerinizin yanında mıydınız? Evet, ikisi de benim yeğenim, canım ciğerim onlar. Ama ikisini de eşit koşullarda savunması gerekirken o hep Serhan'ın küçüklüğünden beri böyleydi ama. Serhan'ın hatta biraz da kişiliğiyle belki etkisi oldu. Ne demek o? Yani Serhan Hala. ama Serhan bir çocuk olmadı. Lisedeyken de hep olay çıkarırdı. Babası çözerdi sorunlarını. Ya, sorunlu ve problemli bir çocuktu ve babası Evet. hep Hep arkasındaydı babası. senin arkanda değil miydi hiç? Aynen aslanım yani gerçekten yani babam benimle yani hiç yani bana karşı hiç yani sevgisi, ilgisi
Yani cinsiyet ayrımı laf bile değil yani bunun yanında. Ya anneme de hiç saygısı yoktu. Yani gerçekten annem bize yaptığı ayrımcılık yüzünden zaten evi terk etti gitti. Babama ders olsun diye. Annen o yüzden mi terk etti babanı? Evet. Ben okulumu son sınıfımda bıraktım biliyor musunuz Aslı Hanım? Neden? Evet. İşte babam yüzünden. Nasıl? Yani beni hiç desteklemedi. Lise sonu mu baban yüzünden bıraktın? Üniversiteyi. Evet. Sen üniversiteyi kazandın, üniversiteye gittin, Evet, üniversiteyi evet. son sınıfta bıraktın. Ya babam Ya. beni, bölümümü hiç desteklemedi yani. Yani bu Gerçekten. kızın Ne hayalleri bölümü vardı. okuyordun? Ben sanat tarihi okuyordum Aslı Hanım. Bölümümü çok seviyordum ama babam gerçekten para ve zaman kaybı diye yani işte ilgilenmedi okulumla. Hiç hoşlanmadı benim bölümümden. Bu kızın hiç arkasında durmadı. Bunun hayalleri, yapmak istedikleri. Hiç bunları sormadı benim kardeşim. Çok üzüldüm. Şimdi üniversiteyi son sınıfta bırakmış olman beni çok üzdü. Maalesef. Evet. Babanla konuşurken bana şey dedi. Zorlanıyordu, okuyamıyordu, zorlanıyordu dedi. O yüzden okulu bıraktığını söyledi. Gerçekten Aslında mi? hastalığının buna neden olduğundan bahsetti. Ya hastalığımın da yani bir nebze sebebi vardı ama ben gerçekten annem evi bırakıp gittikten sonra evde, yolda, okulda her şeyde zorlanıyordum gerçekten. Yani annem gittikten sonra ev işleri bana kaldı. Hem ev işleri yapmak zorunda kalıyordum hem okuluma gitmek zorunda kalıyordum hem diyalize gitmek. Yani diyalize gittikten sonra da yani halsizlik, yorgunluk falan oluyor biliyorsunuzdur. Peki baban seni destekleseydi, birazcık yardımcı olsaydı, anlayışla karşılasaydı bu durumunu, sen okumaya devam eder miydin? Tabii ki ben çok seviyordum okulumu. Devam ederdim tabii Aslı Hanım. Erkek kardeşin okumaya devam etti mi peki? O okulunu bitirdi mi? Yok, o okulunu okumadı zaten. Başarısız mıydı? Yani Nerede şu anda o? bilmiyor musunuz söylemedim mi Şehir size? dışında yaşadığını, evlendiğini, orada çalıştığı için de bu İstanbul'da olmadığını biliyorum. Ama Aslında- babam bu kadarını söyledi. Abim hapiste. Bir yıldır hem de. Evet. Size söylemedim, haberiniz yok mu? Ah, Nasıl ah yani? aslanım, ah. Nasıl? Neden? Bu sosyal medyada bir kızı tanıdı. Şöyle Ankara'ya. oldu Aslı Hanım. Abim nakil olduktan sonra yani sağlığına kavuştuktan sonra Ankara'da bir kızla tanışmış. Babam da bunu hiç yani sorgulamadı. Bu kız kimdir, nerede yaşar, kaç yaşındadır? Yani cebine para koydu. Hani Çünkü erkek çocuk ya. tabii işte. erkek evladı ya hani evleneceğim diye tutturdu. Yani cebine para koydu. Gitti abim de aldı başını. O parayla O şekilde. gittiler. Ankara'ya yerleştiler. Kız kim? Bir kız. Kaçırdı diyoruz işte. Kızı Ha, bu kaçırmış yüzden mi oldu. cezaevine girdi? Tabii kaçırdı diyoruz çünkü kız reşit değildi. Ailesi şikayetçi oldu. Babası tabii suç duyurusunda bulundu. Abileri var kızın. Onlar bunları buldular tabii Serhan'la kız kardeşlerini buldular. Serhan da onlarla bir şeye girdi. Bıçaklamış. Öyle ciddi bıçaklamış. bir... Evet böyle bir şey olmuş. Polisler gelmiş. Her şey ortada. Saçıldı tabii böylece. Sonra aile şikayetçi oluyor. Yani Sonra cezaevine girdi. kız ifadesinde şöyle bir şey olmuş Aslı Hanım. Yani kız ifade verdiğinde kendi rızası dışında alıkoyulduğunu iddia etmiş. Yani öyle ifade vermiş. O yüzden de hani abim adam yaralama, reşit olmayan bir kızı kaçırma. Ondan sonra Bu suçlardan dolayı aynen, içeri giriyor. aynen bu suçlardan dolayı. Cezaevinde şu anda. Aynen. Şehir dışında dediği aslında şehir dışında cezaevinde. Yani hala örtbas Yani etmeye işte. çalışıyor onun yaptıklarını yani Aslı Hanım. Düşünün Abim oğlunu o Öyle kadar değil. çok seviyor. Senin abinle Evet. ilişkin nasıldı Ebru? ya Aslında benim abimle yani ben abimi seviyordum ama Hı hı. işte abim bizi bıraktı gitti, sahip çıkmadı bize. Hani baban onunla bu kadar çok ilgileniyorken senin de ona karşı bir düşmanlığın, içinde Yok, kin besleme durumun. Şöyle bir şey oldu yani ben asla babam ona böbreğini verdiğinde bile bunu sorgulamadım Aslı Hanım.
Yani niye verdi? Yani tabii bu onun tercihidir. Ama iç dünyanda babana karşı bir Tabii kırgınlık ki. yani insan olarak hepimiz hissedebiliriz. Neden onu tercih etti? Aynen. Neden erkek daha mı kıymetli ki? Öyle. Hani bunu hepimiz sorgulayabiliriz. Bu aslında senin suçluluk hissedeceğin bir durum değil. Aynen. Kim olsa bunu düşünür. Yani psikolojik olarak aslında çok kötü şeyler yaşadım. Etkilenmişsindir. Çok etkilendim. Hatta hani çok zor şeyler yaşadım. Hastalığımı öğrendiğimde yani şükür bile ettim. Ben canıma bile kıymaya çalıştım aslında. Allah kızım korusun. öyle Hiç öyle deme. şeyler deme. Olur mu öyle şey? Bak ben senin Sakın. yanındayım. İnşallah tedaviye de Peki- başlıyoruz. Ne dediniz az önce? Tedaviye mi başladınız? Evet biz sonra Ebru ile beraber gittik, test yaptırdık, böbrek uyum Canım halam. testi. Ah canım kızım benim. Senin bu Benim- hayattaki en büyük destekçin halan anladığım Benim- kadarıyla. Halamla Benim- test yaptırdık. Yani Evet. böbreklerimizin uyuştuğunu Bunu öğrendik. Halam öğrendik. bana Ben böbreğini vereceğim. verecek. Tabii kızıma vereceğim ben. Tedavi şeyine başlattık. Ay inanmıyorum size. Evet. Bravo, tebrik Çok. ederim. Duygulandım ben de şu anda. Helal olsun. Peki bu durumdan abinizin haberi var mı? Abinizle görüşüyor musunuz? Yok şimdi aslında ben abimle uzun zamandan beri küstüm bu olaylar Hı hı. sürecinde ama hep yanlarında olmaya çalıştım ama annesiyle zaten görüşüyoruz. Ben hep bilgi almaya çalışıyordum nasıl gidiyor ne oluyor. Çünkü abim hep Serhan'ı çok önemsiyordu. Onun hep daha acil bir durumu varmış gibi gösteriyordu. O yüzden biz zaten bu testleri de biraz geç yapmış olduk. Ben Ebru'yla da tam konuşamıyorduk. Onlar bana normal ben süreçte Ebru'nun şeye gidiyor sanıyordum. Diye düşündünüz. Diye düşündüm. Ebru Ama, evden kaçınca mı durumun ciddiyetini anladınız? meğer konuşamıyorlarmış işte. Problem yaşanıyormuş evde. Yaşanıyormuş evde diye. Hı hı. Sonrasında biz bu işin bu kadar büyük bir şey olduğunu iyice ben de kavrayabildim. Zaten o süreçte Ebru da biraz daha kötü olmaya başladı gitgide. Hmm. Peki Ebru sen evin içinde baban sana baskı uyguluyor muydu? Bir erkek arkadaşın varmış. Bırak. Burak. Onunla konuşmalarını falan galiba yakalamış. Bilmiyorum Ah, senin haberin evet. var mı? Çok baskı kuruyor muydu sana Şöyle görüşmeye? Aslı Hanım, yani Burak Diye. bu süreçte benim hep yanımda oldu gerçekten hastalığımda da. Yani gerçekten çok destek oldu bana. Onunla konuşarak kendimi rahatlatıyordum aslında. Dertleşiyordun. Aynen dertleşiyordum. İyi biri miydi Burak? Çok iyi biriydi. Hala evet. görüşüyor musun Burak'la? Hayır, görüşmüyorum Görüşmüyor maalesef. işte. Ya bir gün Hastalığın e, sebebiyle mi? Yok. Yok aslında şöyle oldu. Bir gün bir diyaliz şeyinde Burak da hep sağ olsun yardımcı olurken bir gün görmüş babası Burak'ı. Bir dakika babası gitmiyor muydu diyalize kızıyla? İşte Hani bir anne, keresinde baba. yardımcı olmak için herhalde o gitti. O zaman görmüş. Sonra ikinci kere Kerem götürdüğünde Burak da biliyor tabii ziyaret saatlerini. Tam o sırada gelmiş. Babası bu Burak'ı görünce işte sen ne yapıyorsun burada nesin falan bir çocuğa çıkışmış. Hatta bıçak göstermiş galiba. Baban mı çocuğa bıçak? Yani o ondan olayı da sonra- ben örtbas ettim zaten. Hani şey yaptım. Hani Ama hırgür çocuk çıkmasın iyi diye. çocuk. Hani hırgür çıkmasın diye tamam deyip saygı göstermiş. Şikayetçi Şey olmasın yapmış dedim. Yani şikayetçi hırgür çıkmasın olmasın diye. diye. Sonra Ama sonra ben dedi başvuracağım dedi. Burak da tabii yani bıçak falan gösterilme olunca böyle. neye başvuracağım? Yani savcılığa başvuracağım Hmm, dedi. şikayetçi O da olacağım dedi. Şikayetçi olacağım dedi. Tabii çocukcağız da işte. Sen buraya diyalizdeyken gelmiş. babanla Burak bu işlerin içine giriyorlar. Yani bir Kavga itiş gürültü kakış, yaşıyorlar, yani itiş biraz kakış. itiş kakış İşte gibi. babam İşte klasik- korkutmuş da. klasik babam işte. Yani bir keresinde şöyle bir durum oldu. Ya abimle birlikte gitmiştik diyalize. Ondan sonra beni abimden önce aldılar diye hastanede olay çıkartmıştı. Baban mı? Aynen öyle. Hı, Yok efendim çok Serhan itici, canıyla çok- uğraşıyormuş, canıyla Evet. boğuşuyormuş vesaire gibisinden. İki olay evlat çıkartmış. var. Böyle bir Ben şey de olabilir mi? öyle Bir bir el şey. gibi. Bir yabancıya bir ele yapmayız biz bunu ya. Evet ben de bir kere Yani çok şahit oldum. öyle Can bu. Olur mu olaylara. böyle bir şey ya? Sen yani çok bunları böyle konuşup canını da yakmak istemiyorum. Daha fazla babana karşı doldurmak da değil ama niyetim. Tabii bir şey daha soracağım sana. Sen şimdi Serhan diyalize giderken baban yanında oluyordu onun her gittiğinde. Yani Doğru mu? aynen.
Hatta baban hasta yatağında bile Serhan'ı kucaklayıp diyalize götürüyormuş. Kendi bize anlattı. Peki sen diyalize gittiğinde baban sana sürekli eşlik ediyor muydu? Hayır. Nasıl hayır? Tek mi gidiyordun? Annemle gidiyordum. Halamla gidiyordum. Annen her defasında eşlik ediyor muydu sana? Annem eşlik ediyordu. Ama yani evi terk etti şu an annem. Evet söyledi baban. Annen gitmiş 2 sene önce evi terk etmiş ama resmi olarak hala evli olduklarını söyledi. Aynen. Annenin Annem- ne oldu da canına tak etti ve evi terk edip gitti? Çok evlat ayrımı yaptığı için babam çok uyardı babama annem. İşte yapma etme bir gün yalnız başına kalacaksın diye. O yüzden de evi terk etti gitti Sizin için terk etti. işte. Evet, biraz ona ders vermek istedi ki Ders haklı, vermek için gitti. haklı. Çok haklı. Bizim gelinimiz. Doğru yolu göstermeye yani. çalışmış aslında, uyarmaya çalışmış. Evet. Bir anne olarak insanın ağrına gider. Evet. Hani evladını Zaten ayırması. ona da zulüm gösteriyordu. Öyle mi? Çocukları Ne yapıyordu? tabii. Yani Ona da mı sözlü baskı olsun, kuruyordu? Baskı, evet, sözlü şeyler. Yani Psikolojik çok- şiddet uyguluyordu. Evet, evet. önemsemiyordu onu. Çünkü o da bir kadın Kadındı. olmuş oluyor biraz. O herhalde. Peki siz etkiyle. onun kız kardeşisiniz. Sizin ailenizde böyle bir cinsiyet ayrımı yapılıyor muydu? Siz öyle mi büyüdünüz de bu adam böyle bir adam oldu? Evlatlarını bile ayıracak Vallahi- kadar erkeğe önem veren bir adam haline geldi. Yani sizin babanız da böyle miydi? Yok, onu tam söyleyemem ama belki yaşadığı diğer büyürkenki koşullar falan daha çok Ne etkili bileyim siz olmuştur. kendinizi o evin içinde büyürken böyle hissediyor muydunuz? Biraz vardı, Vardı. doğrusu. Belki evlendikten sonra daha çok da ortaya çıkmış oldu. Bir de kendi evin hakimi gibi ya, o daha en doğruyu o bilir İpler şeyi elinde, oldu. yönetici o. Yani diğerleri diye ona düşündü. uysun, oğluna da kendisinin Ama evin içinde vekili 2 tane olarak dominant görüyor. kadın var. Ve bir Evet. tanesi evden kaçıyor. Aslında karısı Evet. da evden kaçıyor bir şekilde. Ona Evet. ders vermek için gidiyor. Yani işler yolunda gitmemiş. Gitmedi. Anladığım kadarıyla şimdi oğlu da yanlış Bir şey işler yapıp olunca iyice anladı. iyice anladı yalnız kalarak. Evet. Belki de ders olmuştur. Umarım olmuştur. Ama ben böyle Hı hı. zihniyetlerin çok fazla değişeceğini de düşünmüyorum açıkçası. Hani derler ya can çıkar huy çıkmaz. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Umarım olmuştur. Umarım senin kıymetini bilir. Umarım değerini bilir ama en zor zamanlarında senin baban senin yanında yokmuş. Şu an annemle görüştüğümü de onu söylemiyorum zaten. Görüşüyor musun annenle? Evet tabii yani. Onu Evet. merak ediyorum. tabii, Annen tabii. nerede? Evi terk etti sizin için. Nereye kaçtı? Sen halanın yanına kaçmışsın. Evet, Aslında evet. ben seni annenle birliktesindir diye düşünmüştüm. Yok aslında ben evden kaçmadım. Ben babamı terk ettim aslında. Annem de aynı şekilde. Düzenli olarak görüşüyoruz annemle ama Evet. yani babama söylemiyorum bunu. Ondan gizli tutuyorum yerini öğrenmesin diye. Benim de yerimi öğrenmesin tabii. Yani eğer annemin nerede olduğunu öğrenirse yani onu geri getirmeye, benim üzerimden baskı uygulayarak onu çağırmaya Evet, çalışacak. zaten bize Onu şöyle bir şey kullanmak söyledi. istiyor, kullanmak Ee, istiyor. Yani ne olur yanlış anlama bunu söyleyeceğim ama her şey açık açık konuşuyoruz burada. Eğer ki Ebru gelirse annesi de gelir zaten. Hı. Şimdi bu da benim Yani, içimi yani çok acıtan var. bir cümle aslında. Ebru bunu sen yetişkinsin artık. Bütün acıları da Tabii. yaşamışsın babanla ilgili Tabii. falan. Allah'tan anne sevgisi görmüşsün. Onun için açık açık söylüyorum. Yani inan baban ağlarken bir tarafım ona çok üzüldü. Hani gözyaşlarıyla seni istiyor ama altında seni istemesinin sebebi de annenin Evet, bir gelmesi. plan. Yani çok acı ama gerçekler de bunlar. Bunu senden gizleyemem. Bildiğimi de senden saklayamam. Kararını verirken de buna göre karar vermeni isterim. Zaten en zor zamanlarını sen onsuz geçirmişsin. Tabii ki ben sizi bir araya getirmeyi de gönlümün bir tarafı ister. Yanlış bir cümle de kullanmak istemiyorum ama Yok ben babamla görüşmek istemem. Yani ben aslında evi terk etmedim. Ben babamı terk ettim. evet güzel bir cümle kurdun. Evi değil babamı terk ettim. Aslında şimdi siz sorduğunuzda aklıma geldi. Doğru söylüyorsunuz. Bu abim küçükken de böyle şeyler az çok yapıyordu. Ben Nasıl şimdi o yani? zamanlar tabii aramızda çok fazla yaş farkı yok ya, belki çok anlayamıyordum da. Böyle şeyler bize Ne de gibi? yapardı. İşte evde ev işlerini siz yapacaksınız. Şunu biz falan, böyle bir erkek Egemen ayrımı, olduğu bir bir tablo cinsiyet çiziyordu. ayrımı hep vardı galiba.
o artık çocuklarına da iyice demek geçti. Bilmiyorum, evde de böyle şeyler Sen yapıyormuş. asıl annen gittikten sonra ev işleri sana kaldı. Baban senden hizmet bekliyor muydu? Hastasın bir de bir yandan Ya da. tabii ki de aslanım. Oğlunu sırtında taşıyıp hastaneye götüren adam kızından aynı hastalığa sahip olmasına rağmen ev işi, temizlik, hizmet, yemek bekliyor muydu? Ben merak ediyorum. Bu adamdan öyle bir şey beklenir çünkü. Kimse kusura bakmasın. Tabii ki aslanım, yani gerçekten yani evin tüm yükü bana kaldı zaten annem gittikten sonra. Yani evde birinin, yani babam için yani evde birinin çalışması Lazım. gerekiyordu. Çamaşır Evet. yıkaması gerekiyordu. Zaten okuldan Temizlik bıraktırıyor. yapması gerekiyordu. Yemek yapması gerekiyordu. Belki okumanı bile bu yüzden istemedi. Ya, Olabilir. okula ayırdı. Mutlu olup evlenmeni Güzel. de belki de bu yüzden Ya istemedi. kızın ne şeyi var diyordu. Onun için Bıraktı. varsa yoksa zaten oğlum. Ya, Başka bir şey ya yok, bak, başka birisi yok. biz yeni geldik hastaneden. Evet, kollarını gördüm bu yani. arada. Baksanıza. Ama biliyor musun, içimden böyle bir ses, o kadar hissederek söylüyorum ki sen bu hastalığı atlatacaksın. Güzel İnşallah kızım, aslanım. kalbi Atlatacaksın ve gerçekten bu mücadeleyi verdikten sonra beni kimse yıkamaz deyip hayata devam edeceksin. Ve çok hissediyorum ki o okulunu da tamamlayacaksın. İnşallah. Hayallerim bunlar. Olur. Yapacak. Ayakların üstünde bir meslek sahibi olarak hayatını kuracaksın. İnşallah Evet. aslanım. Babana rağmen, ailene rağmen, yaşadıklarına rağmen. Peki ben şu eğitim işine biraz takıldım. Benim böyle yumuşak karnım o eğitim, çocukların eğitimini yarıda bırakması, kız çocuklarının ayakları üzerinde durmadan Evet, evlilik yazın. yapmaları, kendi paralarını kazanmalarını çok önemsiyorum. Bence erkeklerden daha çok kız çocuklarının okuması gerekiyor çünkü. Hep derim ben, erkek taşı sıkar, suyunu çıkarır, bir şekilde parasını kazanır ama kız öyle değil. Kızlar okumalı. Sen okusaydın, hayalin neydi Ebru? Sanat tarihi okuyordum ben. Ne olmak istiyordun? Hani öğretim üyesi mi olmak istiyordun üniversitede kalıp? Yoksa bu işi böyle biraz daha pratiğe mi dökmek istiyordun? Ben eğitimci olmak isterdim. Eğitimci olmak istiyordun. Evet. Ve çok da güzel Peki yapar. hayallerinin arasında okulunu tamamlamak var mı? Tabii Şu ki. hastalıkla ilgili mücadeleni bitirdikten Tabii ki. sonra. Yani önce bir sağlığıma kavuşayım. İnşallah Burak'la. halam nakil olduktan Burak'la sonra. diyor bak, halam Burak'ı seviyor Bu- galiba. Evet evet. Ha? Evet. Çok iyi çocuk. Aa, bak, çok iyi çocuk. Halalar, teyzeler Ha. anne yarısıdır. Ha. O yüzden onların Çok iyi hisleri de çocuk. en az anneler kadar kuvvetlidir böyle Evet. bir eş seçiminde. Evet, inşallah telefonlarına çıkacak değil mi kızım? Siz ayrıldınız mı Burak'la? Şimdi bak, konu eğitimden hemen gene evliliğe geldi Evet, ama. ayrıldık Burak'la. Yani bir daha geri dönüşü yok mu? Hani Burak'la barışma ihtimalin var mı? Aslanım şöyle, önce bir sağlığıma kavuşayım diyorum. Hani inşallah nakil olduktan sonra ayağa kalkayım. Sonra aramayı öyle düşünüyorum. Hı. Sağlığıma kavuştuktan sonra, Çünkü baksana ayaklandıktan yani sonra- tedavi sürecinde yanında olmuş, baban gelmemiş, annenle birlikte onlar senin diyalize girdiğinde hep yanında olmuşlar. Yani Tabii en ki. zor Yanında. zamanlarında aslında Burak seninle birlikte olmuş birisi ve halanın sağduyusuna ve içgüdülerine de Okuluna da kulak Açık vermek konuşması gerekirse şöyle bir şey var aslanım. Ben Burak'a umut vermek istemiyorum. Önce bir iyileşeyim diyorum. Sağlığıma kavuşayım. Ayağa kalkayım. O şekilde aramak istiyorum eğer ararsam da. herhangi bir sağlık sorunu olursa onun da Hmm. üzülmesini istemiyorum Aynen öyle. diyorsun aslında sen. Sana bir şey soracağım. En sevdiğin renk ne renk? Beyaz. Ben beyaz rengi çok severim aslanım. Pembe. Kızım pembeyi severdi. Pembe peki? Pembe mi? Ben pembe renkten nefret ederim. Yani hiç sevmem onu. Yani hatta çocukluğumda babam bir tane pembe çanta almıştı. Yani attım onu. Haberi Kullanmadın yok mı? ama yok, hiç kullanmadım. Pembe. Peki abinin en sevdiği renk ne renk? Siyah. Oğlunuzun en sevdiği renk neydi? Oğlum siyahı sever. Siyah arabalara binmeyi, gezmeyi çok severdi. Şaşırdık mı arkadaşlar? Şaşırmadık. Peki neden sordunuz aslanım? Babana senin en sevdiğin rengin ne olduğunu sordum. Peki babam ne dedi? Sence ne dedi? Kesin başka bir şey söylemiştir. Pembe dedi. Evet. Hiç. Bakın işte bu da Şaşırdım. gösteriyor Bence ki şöyle hiç düşündü tanımıyor. o. İşte
Kızlar pembe rengi sever Evet, ya daha çok. yani daha çok oradan gitmiş ama çocuğunu tanımadığı çok net. En sevmediği renk. Yani Siz bu biliyor kadar. muydunuz onun en çok beyazı sevdiğini? Sen Bilmez aslında olur gülerek muyum? bazı şeyleri biraz da olsun maskeliyorsun. Şu an aslında ağlamamak için gülüyorsun. Farkındayım her şeyin. Peki, şimdi işin en zor kısmı. Sorsam bir dert, sormasam bir dert ama sormam gerekiyor. Ben şimdi babanın yanına gideceğim. Ve sen babanla görüşmek istiyor musun diye soracağım sana. Ben babamla görüşmek istemiyorum aslında. Ben evi terk etmedim, babamı terk ettim. Hani bazen böyle bir araya gelip yüzleşmek, içindeki tuttuklarını karşı tarafa açık açık itiraf etmek, bunu da böyle herkesin huzurunda yapmak, insanın iç dünyasını rahatlatır. Gece böyle yastığa koyarsın kafanı, kendi kendine konuşursun ya hani. Yani babamın bana yaptıklarını asla unutmam. Yani bence artık yaptıkları da yeter. Bana, anneme çektirdikleri, bize çektirdikleri. Ben onu affedemem, yani görüşmek istemiyorum. Ben ısrarcı davranmak istemiyorum. Kararı sana bırakıyorum. Size de sormak istiyorum. Kararı yeğenim verir, Ebru verir. O ne derse, gerçi Ben babamla görüşmek istemiyorum ama. Ben onu Allah'a havale ettim. Onun bize çektirdikleri yeter. Ben istemiyorum. Görüşmeyeceğim babamla. düşmeyeceksin. Ben yine de şöyle minicik bir açık kapı bırakmanızı istiyorum. Ya burada oturup düşünün. Ben gideceğim. Gelmiyorsan saygı duyuyorum. Çünkü sana telefonda seni zorla görüştürmeyeceğime dair bir söz verdim. Karşılaşmak, görüşmek, yüzleşmek istemiyorsan gelme. Ama içimde bunları tuttum. Yüzüne çatır çatır. Herkesin huzurunda, tüm kameralar karşısında ben babama söyleyeceğim. Söyleyince de rahatlayacağım diyorsan seni orada bekliyorum. Teşekkür ederim Tamam. aslanım. Bana müsaade. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tedirgin gözlerle bana bakıyorsunuz biliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Güzel bir şey yapmaya çalışmışsınız. Evlatlarınızın sağlığı için böbreklerinizden, kendi sağlığınızdan fedakarlık yapmışsınız. Ama yaptığınız seçim sizi bir felakete sürüklemiş. Aileniz paramparça olmuş. Şunu söylemek istiyorum başlarken. Hani bana dediniz ya kızım pembe rengi seviyor diye. Evet, söyledim. Pembe seviyor kızım. Kızınız beyaz rengi seviyor. Üstelik pembeden de nefret ediyor. Şimdi siz kızınızı hiç tanımıyorsunuz ama oğlunuzla ilgili tahmin ettiğiniz renk doğru çıktı. Evet, oğlum siyah seviyor. Siyah arabaya binmeyi, gezmeyi çok sever benim oğlum. Yani kısacası sizin kızınız baba sevgisi görmeden büyümüş bir kız. Babası tarafından ikinci plana atılmış ve değersiz hissettirilmiş bir kız çocuğu. Ne diyorsun kızım? Hayır abla, Gidelim ben mi? görüşmek istemiyorum babamla. Yani bize Okey. bunca zaman çektirdikleri yeter. Yani sence de yeter değil mi? Ama Haklısın kızım, çok üzüldün ama tabii son karar senin. hayır abla, ben onu Allah'a havale ettim. Ben görüşmek istemiyorum, kesin karar verin. Hatta bu kızcağız sevgiyi başka gözlerde, başka dillerde, başka dostluklarda aramış. Ama siz orada ona da rahat vermemişsiniz ya. Ama aslanım, ben onların Siz her Burak istediğini Bey'e, yaptım. siz Burak Bey'e kesici delici bir aletle saldırdınız mı? Aslanım, bunun konumuzda ne alakası var? Ben buraya kızımı bulmaya şunu geldim. söyleyeceğim. Ne alakası var? Şöyle alakası var. İçiniz rahatlasın. Burak Bey ayrılmış kızınızdan. Yani onu her hafta 3 kere diyalize götüren, onun yanında olan bu hastalık sürecinde onu bir an olsun bırakmayan, sevgisiyle, gerek dertleşerek, konuşarak, ona bu yaşadığı zorlukları biraz olsun unutmak isteyen Burak Bey artık kızınızın hayatında yok. Tamam mı?
Sizin yapacaklarınızı o yapmış. Ama siz bu yapacaklarınızı sadece oğlunuzla yapmayı tercih etmişsiniz. Şunu da soracağım size. Oğlunuz nerede? Şehir dışında dedim ya. Ayda bir Aslan. gidiyorum ziyarete dediniz. Onu cezaevinde mi ziyaret ediyorsunuz ayda bir kere görüş günlerinde? Neden sakladınız ki bunu bizden? Bunu bizim öğrenmemiz, ekip arkadaşlarım bunu çok kısa bir sürede öğrenebilirdi zaten. Niye saklayayım aslanım? Niye sakladınız? Evlendi, Ben- yuvasını ben- kurdu. ben Oraya buraya çalışmak kızımı için bulmaya gitti geldim. dediniz. Oğlum ne alaka? Oğlunuzun olumsuzluklarını, oğlunuzun yaşadığı, başından geçen kötü olayları neden bize anlatmadınız? Cezaevinde suç işlemiş. Erkek diye yere göğe koyamadığınız o adam Ama benim oğlum reşit evlenecekti. olmayan bir kız çocuğuyla mı evlenecekti? Siz oğlunuzu böyle mi destekliyorsunuz? Bu yüzden mi sağlığına kavuşmasını istediniz? Hayır, sadece ben oğlumun sağlığına kavuşmasını istemedim. Hı. Ben oğlumun da kızım da Bakın, sağlığına kavuşmasını istedim. Bugün- Doktorlara yalvardım. bugün burada benim karşımda iki çocuğuna da eşit bir şekilde sevgi göstermiş bir adam otursaydı sevgili izleyiciler ve bu adam tek böbreğini vermekle mecbur bırakılsaydı ve bu böbreği erkek çocuğuna verseydi yine kabulümdü. Yine aslanlar gibi arkanızda durur, ne yapar ne eder o kızınızı buraya oturttururdu. Siz kız evladınızın eğitim hakkını elinden almışsınız. Siz kızınızı evde hizmetçi yerine koymuşsunuz. Siz kızınızla ilgili konuşmalarınızda namusunu söz konusu ettiniz karşıma geçip. Tamam, ben buna izin vermem. Ben de bir kız çocuğuyum çünkü. Ne yapabilirim? Ben babayım. Babalık böyle bir şey değil. Tamam mı? O Burak denen kızımın peşini bırakmadı. Ben babayım aslanım. Bana babalığı siz anlatmayın. Ben kimin baba olup kimin baba olmadığını artık bu programın bu sene bizim 2. senemiz. Karşıma oturan adamın gözlerinin içine bakarak anlıyorum. Bu adam babadır, bu adam değildir diye. Benim size madem babasınız çok güzel bir haberim var. Nasıl kızım, iyi mi? Sizin kız kardeşiniz kızınıza böbreğinin tekini veriyor. Ah Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Çok sağ olun. Bu müjdeli haberi bana verdiğiniz için. Sevindiniz mi? Sevinmem mi? O benim göz bebeğim. Canımın içi. Siz inandınız mı sevgili izleyiciler? Takdiri size bırakıyorum. Müsaadenizle masadan kalkıyorum. Siz kızınızı aramaya devam edebilirsiniz. Umarım ona ulaşabilirsiniz. Umarım kendinizi affettirebilirsiniz. Ama Bana aslanım müsaade. yapmayın. Ne olur. Ben son şansım olarak size geldim. Beni kurtarın. Kızımı bana Estağfurullah. getirin. Yalvarıyorum, ne olur. Sevgili izleyiciler, kim hangi kararı verirse bedelini kendi öder. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.